Evet, işte Dünya Kadınlar Günü, Dünya Emekçi Kadınlar Günü, sevgi emekçileri günü için bacaklarımızı hissetmeye, zihnimizin kalabalığını, kalbimizin yoğunluğu yüzünden zihnimizin kalabalığını köklendirmeye, enerjimizi biraz daha aşağıya alıp ayaklarımızın üzerinde sağlam basmak için biraz daha güçlenmeye yardım edecek pozlar yapacağız. Tamam. Bittiğinde inşallah kendini daha böyle sağlam, ayakları yere basan, güçlü bir kadın, bir sevgi emekçisi olarak hissedebilirsin. Şimdi gözlerini kapat. Bırak nefesin aksın. Nefes verirken kalçalar, bacaklar bırak ağırlaşsın. Tüm evren iki unsur üzerine, dualite üzerine aslında ve kadın ve erkek bu iki unsurdan biri ama iç içe geçmişler. Hepimizin içinde bir erkek, her erkeğin içinde de bir kadın var. Kendi içindeki bütünlüğü onurlandırarak bırak nefesin aksın. İçindeki eril olanı ve görünen dişiyi. Bırak aksın. Boynu rahat bırak. Omuzlar kulaklardan uzak. İçine dön. Ve nefesi tamamen boşalt. Nefes alırken altı yöne, yere, göğe, öne, arkaya, sağa ve sola altı yöne genişle. Nefes verirken ellerini kalbin ön tarafında birleştir. Bir sonraki nefes alışta yine altı yöne genişle, onu omla bırakacağız. Ve yavaşça bırak ellerini. Dizlerin üzerine, avuçlarını yukarıya göstersin. Başını kalbine bırak, yani şifacıya. Ve gözlerini yavaş yavaş kendine, yani şifacıya doğru aç ve gülümse. Hakikaten gülümse. Ve sonra başını kaldır. Namaste. Tekrar hoş geldin. Güzel. Şimdi bacaklarını ileriye doğru bir uzat. Ayak parmaklarını kendine doğru çek. Ellerini yere koy. Bu şekilde dik durmakta birazcık zorlanıyorsan, çünkü hafif belinde bir kıvrım olmalı. Eğer zorlanıyorsan altına battaniye, şöyle mesela örnekte olduğu gibi battaniye alıp kalçayı yükseltebilirsin. O zaman belki dik durmak daha kolay olacak. Dik dur, eller kalçanın yanında. Ayak parmaklarını kendine doğru çek. Baş parmak diplerini ileriye doğru it ve kasıklarını yere doğru bas. Göğüs kemiğini çeneye doğru yükselt. Tam orta hizadan başın tepesine doğru uza. Omuzlarını geriye aç ve avuçlarınla yeri it. Eğer benim gibi avuçların yere tam gelmiyorsa geldiği kadar veya parmak ucunda ama omuzlar geriye ve aşağıya. Ayak küçük parmaklarını kendine doğru çek. Ve nefes verirken yavaşça bırak. Bacaklarını rahatlat. Da kalsın. Battaniyeyi çıkartabilirsin. Ve dizlerin üzerine gel. Bu her zaman için omurgayı uyandırmak iyi oluyor. Bu sefer bacaklarını dizlerini kapatarak yap. Her zaman genellikle dizler birbirine paralel, kalça genişliğinde açık oluyor. Dizler birbirine bitişik. Ayaklar arkada birbirine bitişik. Nefes alırken göğüs kemiğini yükselt, başı kaldır. Nefes verirken sırtı yuvarla. Al, açıl. Ver, kapa. Sırtı iyice yuvarla. Nefes al, açıl. Nefes ver içeriye. Al nefes, açıl. Ver nefes içeriye. 3 kere daha. İşaret parmakları tam karşıyı göstersin. Kollar dümdüz, dirsekleri bükmeden.
Bir sonraki nefes verişte ayak parmaklarını tak yere ve buradan aşağı bakan köpeğe geç. Normalde ayaklar kalça genişliğinde açık olur. Şimdilik ayaklar bitişik, baş parmaklar bitişik. Avuçlarınla yeri it, kalçayı iyice yükselt ama çökmeden. Omuzlar kürek kemikleriyle birlikte olsun. Kollar güçlü, kürek kemiklerin altından yeri it. Ve bacaklar güçlü, topuklarını yere doğru it ve eğer mümkünse ayak parmaklarının 10'unu birden yerden kaldır. Topukların yere gelse de gelmese de bu bacak kaslarını canlandırmana yardım edecek. Bırak nefes aksın. Süper. Şimdi yavaşça ayak parmaklarını yere koy ve nefes alırken sağ bacağını kaldır yukarıya ama çok değil. Kalça eşit. Ayak parmakları yeri gösterecek şekilde kalça eşit. Sol topuğunu yere doğru it. Sol bacak arkasında epey hissedilecek. Ve sonra sağ dizini bükerek hop sağ ayak kocaman bir adım öne. Eller parmak ucunda yerde. Sağ diz tam 90 derece topuğun üstünde. Eller parmak ucunda. Sağ kalçayı geriye doğru çek. Şu bacak arkasındaki kası bir hisset. Bu aktif. Arkadaki topuğunu yere bas. Ve sağ kolunu içeriden, sol kolunu matın sol köşesine doğru uzatarak uza. Avuçlarını yere tam koy ve aşağı bakan köpekte olduğu gibi ellerinle yeri it. Ağırlığını arkadaki ayağına doğru ver. Sağ bacakta daha da fazla hissedilecek ama hafifledikçe kasları hissedeceksin. Ve en çok ağırlığın arkadaki ayakta hissedilsin. İyice ellerinle it. Ama nefesi tutma. Bırak aksın. Ve tekrar ortaya. Bu sefer sopa. Sopada yine bacaklarını birleştir. Ayaklar bitişik. Eğer henüz rahatlıkla kendini aşağıya bırakamıyorsan o zaman dizler yere, göğüs ve çene yere, Asana. Ayaklar bitişik. Ayakların üstünü yere koy. Sırtı yuvarlayarak buradan göğsü aç ve burada kal. Ve bacaklarını arkada kapat. Ayaklar bitişik. Ellerini geriye al. Göğsü yükselt. Omuzlarını geriye doğru yaklaştır birbirine. Ellerin üstüne yere güçlü bas. Ayaklarını sık. Topuklarını sık. Ayakların üstüne sıkıca bas. O kadar bas ki sanki yerden kalkacak. Kalçayı hisset. Ve en önemlisi tabii ki bırak nefes aksın. Sonra elleri ve ayakları yerden kes. Olduğu kadar. Ve yavaşça elleri ve ayakları koy. Başı bırak. Ellerini dirseklerin altına koy. Yine ayaklar bitişik, topuklar bitişik. Nefes al bir kobra. Ve nefes verirken karnı içeri doğru toplayarak tekrar aşağı bakan köpeğe gel. Bacakları bir arada tutmak belimizi güçlendirmemize yardım ediyor. Biraz daha yoğun farkındayım, biliyorum. Eğer belinde bir hassasiyet varsa lütfen dikkat et. Ve bir sonraki nefes alışında bu sefer sol bacak yukarı ama kalça eşit. Yani bacağı çok fazla kaldırıp da kalçanın eşitliğini bozmuyoruz. Ve sağ topuğunu yere doğru it. Yerdeki ayağı yere doğru it. Sol ayak parmaklarının yeri göstersin. Sağ bacak arkasında epey hissedilecek. Ve bir sonraki nefes verişte hop sol ayak öne. Evet, üstüm başımı düzeltiyorum arada bir göbek falan fışkırmasın diye. Eller parmak ucunda yerde. Sol kalça geriye, göğsü yükselt. Eller parmak ucunda ve sol bacak güçlü. Sol bacağın arkasını şuraya bir hisset. Tamam, arka bacak da güçlü. Arka bacağın da üstünü arkaya doğru it. Topuk tam dizin altında 90 derece. Eller parmak ucunda yere yığılmamak için. Avuçlarını yere koyduğunda nasıl hissediyorsun? Ona bir bak. Bir de ellerini parmak ucuna koyduğunda nasıl hissediyorsun? Ona bir bak ve göğsü yükselt. Arkadaki topuğu yerleştir 45 derece açıyla. Sol kolunu içeri al. Sağ elini sağ köşeye doğru uzat. Sol kolunu da ileriye doğru uzat. Avuçlarınla yeri it. Aynı aşağı bakan köpekte olduğu gibi.
Ve böylelikle ağırlığını arkadaki ayağına doğru arttır. Sol ayak hafiflesin. Sol ayaktaki güç, yük. Ama sol bacak kaslarını daha çok hissediyorsun şimdi. Değil mi? Ve en önemlisi, nerede ne kadar acı varsa o kadar çok nefes var. Onu dönüştürecek olan şey nefes. Nefes bize bilinç getiriyor. Ne kadar doğa ve bilinç ne kadar birlikte işliyorsan, tekrar ellerini ayakların hizasına getir. Doğa ve bilinç birlikte olduğunda dengemiz var. O zaman şifa var. Bu sefer yine sopa. Eğer rahatsa ayak parmak uçlarına gel. Sopada. Buradan öne kay. Veya diz göğüs çene yapabilirsin. Alnını yere bırak. Omuzlarını kaldır, göğsü yükselt. Ellerini yeniden geriye koy. Topuklar bitişik. Sonra başı kaldır. Ense uzun. Omuzlar yüksek. Topuklar bitişik. Topukları kaldır yerden. Yani ayakları. Bırak nefes aksın. Sonra ellerini koy. Ve buradan bir kobra. Topukları tutmaya çalış. Ve alt kaburga kemiklerini içeri alarak aşağı bakan köpeğe gel. Bırak omuzlar rahatlasın. Bırak nefes normale dönsün. Bırak başın ağırlığını kullanarak boynu yere doğru aksın. Süper. Bir sonraki nefes alışta ellerin arasına bak ve nefes verirken geriye doğru yürü. Ağırlık ayak parmak uçlarına doğru. Dizlerini bükerek ayak baş parmaklarını tutabilirsin. Elinin peace fingers, tamam, barış parmakları ile ayak baş parmaklarını yakala. Dizlerini bük. Nefes alırken göğüs kemiğini yükselt. Başı kaldır. Omuzlar kulaklardan uzak. Ha? Güzel. Nefes al. Nefes verirken ayak parmaklarını kendine doğru çek. Dirseklerini yanlara doğru aç ve yavaş yavaş bacaklarını düz yap ve başın tepesini yere doğru uzat. Dizlerin çok hafif bükülü kalabilir. Bacak kaslarını daha fazla hissetmek için kalflarını, yani alt baldırları ve üst bacakları sar kemiklerin etrafına. Her nefes alışında göğüs kemiğini biraz daha uzat. Yere her nefes verişte kürek kemiklerin altını birbirine yaklaştır. Bir sonraki nefes alışta başı kaldır. El parmaklarını yere koy ve ayakları kapat. Tamam. Nefes alırken başı kaldır. Kalçayı yere doğru, ne güzel olur değil mi? Şurada koltuğa otururuz. Kalçayı yere doğru ağırlaştır. Ve burada alt kaburga kemiklerini içeri doğru al. Başını dizine yaklaştır. Ve kollarını kaldır. Kollar yere paralel. Başın tepesini dizlerine getirmeye çalış. Bacaklar yansın ve gülümse. Kolları kaldır ama sırtı yuvarla. İçeri. Sonra yavaş yavaş buradan yukarıya. Bacaklar güçlü. Sık bacakları. Ve yukarıya. Ve nefes verirken bırak ellerini kalbin ön tarafına getir. Şimdiden yüzündeki gülümsemeyi görebiliyorum. Hiç olmazsa ayağa kalktığın için. Bacakları sıkmaya devam et. Ellerini iki yana getir ve dağ duruşu. Tadasana. Dağın en büyük özelliği nedir? Etrafında her ne olursa olsun, hatta üstünde, içinde bir yerlerde o dağ olmaya devam eder. Ha? Denizin altında bile veya yukarıda sadece olduğu gibidir. Bazı tarafı çorak, bazı tarafı karlı, sivri, keskin, yeşil. Her neyse odur.
çeşitleri olsa dahi hepsinin bütünüdür. Ha, güzel. Ve nefes al, kollarını kaldır yukarıya. Alt kaburga kemiklerini içe al. Dizlerini bük, utkatasana. Utkatasana, utkata güçlü demek. Alt kaburga kemikleri içeri. Şimdi kollarını kulaklarının gerisine al. Al. Burada bir geri eğilme olacak. Burada bir geri eğilme. Bacakları sık. Kasıklar geriye. Yükselt kolları. Utkata güçlü demek. Sandalye falan değil, güçlü. Güç pozu bu. Kendi ayaklarının üzerinde durma. Bir sandalyeye ihtiyacın olmadan oturabilme. Kendinden destek alma. Nefes al ve yüksel. Nefes ve ellerini kalbin önünde birleştir. Yoga pozları mukavemeti arttırır. Doğal gücümüzü ortaya çıkartır. Buna yardım eder. Ellerini geriye al ve önce avuçları sık, dirsekler bükülü kalsın. Sonra yavaş yavaş kolları düz yap ve göğüs kemiğini yükselt, kalbi aç. Bunu yaparken bacakları yine sık ve kuyruk sokumunu yere doğru uzatıp göğüsü yükselt. Şimdi bacaklar güçlü. Üst bacak kaslarının içini, bacak içlerini geriye doğru it. Öne ve kollarını başının üzerinden geriye doğru bırak. Eğer yapabiliyorsan avuçları sıkarak devam et. Bırak başı aşağıya. Bırak nefes aksın. Omuzlarını kulaklarından uzaklaştır. Bir sonraki nefes alışta başı kaldır. El parmak uçları yerde. Ve buradan öne aşağı bakan köpeğe gel. Omuzlarını oturt yerine. Süper. Bir dizlerin üzerine gel. Bunu istediğini biliyorum. Kalfları tutup, dizler birbirine paralel. Kalfları tutup geriye doğru çekerek otur ve dizlerin üstünde çek. Bu şekilde oturmak. Bu bir asana. Kahramanlar pozu hatta. Ve vira kelimesi cesaret manasına geliyor. Asıl cesaret dizleri büküp oturabilmek. Asıl cesaret egomuzu zarar görmeden esneterek kendi içimizde içgüdüsel ve sevgisel ve sezgisel gücümüzü dengeleyecek şekilde içimize dönebilmek için bir poz, bir duruş bu. Eğer burada rahat hissetmiyorsan kendini bir tane blok alabilirsin. Blok yoksa battaniyen vardır veya böyle kalınca bir defter, kitap olabilir. Veya şöyle bir battaniyeyi kalın koyup mümkün olduğunca iki kalça kemiğini eşitleyerek oturabilirsin. Ve burada dikkat et, belin çukurlaşmasın ekstradan. Alt kaburga kemikleri içeride ve orta hizada kal. Ve ilginçtir ki iki kaşın ortasına odaklandığımız her zaman göbek deliğiyle iki kaş ortası aynı çizgiye gelmeye başlar. Doğal olarak bunu ister. Çünkü aslında biz bu hizada güçlüyüzdür. İçgüdüsel benlik, ruh, can, sevgi ve sezgisel olan akıl. Bu üçü bir arada olduğunda bizim bu hükümdarlığımız, bizim bu devletimiz refah içinde olur. Tabii ki zorlukları olur ama komşularıyla iyi anlaşır. Anlaşacak bir duruşu olur. Hı? Kendi içinde dengelidir. Okey. Ve tekrar gel. Ellerin üzerine ve aşağı bakan köpeğe. Bir sonraki nefes alışta ellerin arasına bak. Ben sol ayağımı uzatıyorum. Sen sağ ayağını uzat. Sana dönmek için yapacağım. İstediğin şekilde ya da beni görebileceğin şekilde yapabilirsin. Ayaklar birbirine paralel. Ellerini öne uzat. Ayaklar, kalça tam topukların hizasında. Yukarıda. Gövdeyi iyice uzat. Ellerin parmak uçlarına kadar iyice uzat. Kürek kemiklerin altını birbirine yaklaştır. Kasıklarından koltuk altlarına doğru uza. Kalça kemiğini geriye it. Ve
Bacakların içini geriye doğru it. Bırak nefes aksın. İki nefes daha. Ve ellerin üzerine gel. Bacak kaslarını kemiklerin etrafında her zaman sar. Tamam. Şimdi eller parmak ucunda. Dizlerini bük ve göğüs kemiğini yükselt. Göğüs kemiğini iyice yükselt. Göğüs kemiğinle çenenle tavana bakmaya çalış. Yukarı yukarı yukarı. Sonra yavaş yavaş bacakları düz yap. Hem bir geri eğilme. Enseyi rahat bırak. Gerekirse başını öne doğru alabilirsin. Ama göğüs kemiği de hala yukarıya doğru. Okay. Şimdi topuklarını içeri al. Ne geliyor? Tabii ki tanrıça pozu. Dirseklerin dizlerinin içine koy. Ayakların ve dizin aynı yöne baksın. Yani dizler daha dışarı, ayaklar daha içeri değil. Veya dizler daha içeri, ayaklar daha dışarı değil. Dizler ve ayaklar aynı çizgide. Kalçayı ağırlaştır, göğsü yükselt. Alt kaburga kemiklerini içeri al ve yüksel. İşte. Ve sağ dirsek yukarıda, sol dirsek aşağıda. Eğer bu pek mümkün olmuyorsa dirsekleri üst üste getir. Veya sarıl kendine. Ama eğer mümkünse eller garuda. Ve biraz daha yerleş. Süper. Sonra yavaşça kalk. Hop, elleri değiştir. Diğer tarafa. Bırak nefes aksın. Okay. Sonra yavaşça bırak. Ellerini beline koy. Ayaklar birbirine paralel. Kendi pratiğimi yaptıktan sonra bir de bu çalışma üzerine koymak. Bugün zaten bacaklarımı böyle çok hissetmek için bir çalışma yaptım. Şimdi üzerine bu. Ve bir yandan zaten kameraya konuşmak acayip bir şey. Ama yine de teşekkür ederim. Ya bana bu cesareti verdiğiniz için teşekkür ederim. Sağ ayağını sağa doğru çevir. Sağ ayak sağ tarafa, sağ diz ve ayak bu tarafa bakıyor. Şimdi istersen önce bir izle. Eğer böyle bir şeyin varsa ki artık spor malzemeleri satan yerlerde oluyor. Yoga bloğu diye alabilirsin. Varsa elinde blok kullanabilirsin. Dizimi büküyorum. Hafifçe dizimi dışarı doğru çeviriyorum. Tamam mı? Sola doğru. Benim için sol, senin için sağ olabilir. Ve buradan elimi yerleştiriyorum öne. Blokla veya bloksuz. Tamam? Varsa ki blok var elimde. Bir 30 santim kadar ileriye elimi yerleştirip diğer bacağımı kaldırıyorum. Ve bunu yaparken alttaki ayağımda böyle bir dans var. Hiçbir şey tam sabit değil. Tamam? Yukarıdaki aktif. Ayak parmaklarım karşıya bakıyor. Ayağımın içi yere paralel. Omuzları üst üste getirip diğer kolu da yükselteceğim. İstersen belinde de tutabilirsin. Evet, işte böyle. Ve eğer rahatsa buradan yukarıya bakabilirsin. İstersen bana katıl, istersen sen başı alabiliyorsun. Bu güzel bir şey. Evet, önce izleyip sonra tekrar yapabilirsin. Kalkarken de uzayarak kalk. Bu şekilde bu pozun içine girmek bacağı biraz daha fazla hissetmemize yardım ediyor. Okey? Sonra diğer tarafa. Matın ortasında. Ayak tam karşıya bakıyor. Dizin içeri düşmemesi çok önemli. Dizi mutlaka dışarı doğru itiyorum. Hatta birazcık sağ kalçamın veya senin için sol geriye doğru itiyorum onu. Sağ kalçamın dışını, uzandığın taraf kalçanın dışını geriye doğru çek. Buradan öne, ileri elini koy. Burada bir bekle. Tamam, burada bekle. Ondan sonra yavaş yavaş arkadaki bacağı yükselt. Elinin altına dediğim gibi destek alabilirsin. Ve omuzu aç. Ve kolu. Eğer omuzlar üst üste geliyorsa kolunu yükselt. Ve belini yine doldur. Çökmesin. Arkaya doğru değil. Beli doldur ve göğsü yükselt.
Bunların her birini yaparken hissederek yap. Merkezinde içinde kal. Kalbi aç. Bırak nefes aksın. Ve nefes verirken aynı şekilde in ve buradan uzayarak kalk. Ve matının ortasına gel yeniden. Güzel. Gayet güzel. Şimdi bu yarım ay duruşu biz kadınlar zaten ayın döngüleriyle çok iç içe yaşıyoruz. Bizim aybaşlarımız var, aybaşıların başı var, sonu var. Biz duygularımızla çok haşır neşiriz. Nasıl ay dünyanın sularını harekete geçiriyorsa bizim de sularımız bir yükseliyor, bir medimiz var, bir cezirimiz var. Ve bunların içinde o içgüdüsel benliği, sevgiyi ve sezgileri, aklı, bunların hepsini harmanlayıp bir düzene, bir akışa, bir ritme, kendi ritmimize uygun yaşamayı başarmak hakikaten ustalık istiyor. Kesinlikle. O yüzden bunu biraz yapabiliyorsak şahaneyiz. Biraz yapabiliyorsak gerisi de geliyor zaten. Şimdi bu poz içinde biraz eğleneceğiz. Şöyle. Dizini büküp hop ileriye. Buradan geldin. Bacağını kaldırdın. Diğer elini yere koy. İstersen blok da alabilirsin ellerin altına. Nefes verirken kalçayı eşitle. Nefes alırken aç. Nefes verirken eşitle. Nefes alırken aç. Nefes ver. Eşitle. Nefes alırken aç. Nefes ver. Eşitle. Ayak parmakları yeri göstersin. Nefes alırken aç. Nefes ver. Eşitle. Burada kal. Ve yavaş 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 ellerinle yürü. Sol ayak bileğini sol elinle tut. Sağ bacağını yükselt yukarıya. Yukarı. Ve eğer mümkünse, bacaklarım feci yanıyor diyorsan, yine de bir dene. İki elinle birden ayak bileğini tutup orada kalmaya çalış. Ha? Birazcık kalsan yeter. Bu denge işinde birazcık ustalık. Fena değil ha? Sonra yavaşça ayağını yerleştir. Başını serbest bırak, aşağı doğru aksın. Nefes alırken başı kaldır, dizleri bük. Nefes alırken karnı içeride tutarak kollar kulaklarının arkasına, ut katasına yukarı ve nefes ver. Ve bırak. Eller kalbin önünde. Diğer tarafa. Okey. Aynı şekilde. Bu sefer diğer ayakta. Sol ayak geride benim için. Sağ ayak önde. Senin için de diğer taraf. Dizi bük. Diz içeriye düşmeyecek şekilde hafifçe yana doğru. İleriye doğru uzan. Ve diğer bacağı kaldır. Arda çandrasana. Yarım ay duruşu. Sonra iki elini birden yere koy. Ve kalçayı eşitle. Nefes alırken aç. Nefes verirken eşitle. Al nefes. Açıl. Nefes ver. Eşitle. Sağ bacak kasları. Hepsini sar kemiklerin etrafına. Al nefes. Açıl. Ver. Nefes. Eşitle. İki kalça yan yana. Nefes al. Aç. Nefes ver. Kapan. İki kere daha. Nefes al. Ver. Ve bu son. Ver. Süper. Ve buradan yavaş 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 geriye. Tut ayak bileğinden. Diğer ayak parmakları aktif. Başın tepesini yere doğru çek. Omuz başlarını kulaklarından uzaklaştır. Sonra ellerin arasına bak. İki elinle nefesine odaklan. Ve iki elinle ayak bileğini tut.
Kendi ayaklarının üzerinde yürümek. Dengede kalmak. Nefesinde kalmak. Süpersin. Sonra yavaşça ayağını yerleştir. Dizleri bük, bir rahatlasın bacaklar. Nefes al, başı kaldır. Nefes verirken öne kapan. Aşağıya doğru bir sark. Sonra dizleri bük. Alt kaburga kemikleri içeri, kolları yükselt. Yavaş yavaş başı da kaldır. Omuzları kürek kemiklerinin altından başlayarak yükselt. Ve nefes verirken bırak. Süper. Ayakların arasını aç. Ve çöm. Asana. Eğer dizinde hassasiyet varsa Asana yerine Asana yapabilirsin. Şu şekilde. Tamam, hatta bu bloklardan varsa altını destekleyebilirsin. Burada kasıkları yumuşatıp ayak baş parmaklarını tutarak kalabilirsin. Tamam. Bu bir tane. Ama eğer dizlerinde bir hassasiyet yoksa, bacaklarını, bir tanesini alacağım, bacaklarını daha da hissetmek istiyorsan, seninle tatlı bir oyun oynayacağız. Bahsetmiştim bir önceki videoda 3,5 yaşında bir kızım var. Ve yani ne kadar çok squat yaptığına ya da Asana'ya çömdüğüne ve buradan yürüdüğüne hayret edersiniz. Bütün çocuklar öyle. Ve biz de öyleydik. Tamam mı? O gücümüzü sonradan unuttuk. Şimdi normalde Asana'da kalçayı çok bırakırız ya. Bu sefer kalçayı biraz yükselt. Ellerin arasında da blok var. Dizlerin açık. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Öne. Sonra hop, 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 hop. Oturuyordum. Tekrar öne. Ve geri. Hiç fena değil. Hele sabah sıkı bir yogadan sonra üzerine bu videoyla hiç fena değil ama siz kadınlar ya da erkekler, emekçi olan herkes, sevgi emekçisi olan herkes buna değer. Tamam mı? Burada bir şeyler yapıp paylaştığımda kendimi o kadar canlı hissediyorum ki. Beni burada yüreklendirdiğiniz için inanılmaz teşekkür ederim. Tamam. Hep Asana. Veya sen oradaysan zaten bizimle de birazcık kal. Bırak gözlerini kapat. O güzelim bacakların yere doğru ağırlaşsın. Şekli ne olursa olsun hissedebildiğin kalça güzel kalçadır. Hissedebildiğin güzel kalçaların bırak yere ağırlaşsın. Bırak kasıklar çözülsün. Sonra yavaşça gözlerini aç. Ayak baş parmaklarından tut. Kendine doğru bir çek. Dediğim gibi dizlerinde hassasiyet varsa lütfen dikkat et. Her zaman aslında bir yoga çalışmasını canlı hocanın seni gördüğü şekilde yapmak daha iyi. Ama bazen öylesi de hiç fena olmuyor ha. Lütfen kendine dikkat et. Şimdi kalça yerde, ayakları yerden kes. Alt bacak kemiklerini birbirine doğru yaklaştır. Sık, sanki topukların alt bacak kemiklerinin arasında bir mıknatıs var. Ama aynı anda üst bacak kemiklerini de birbirinden uzaklaştır. Aynı anda alt bacaklar birbirine, üst bacaklar uzağa ve kulaklarını da, omuzlarını da kulaklarından uzaklaştır. Burada kal. Sırt düz, dik. Göğüs kemiğini çeneye doğru yükselt. Eğer burada zorlanıyorsan, tabii ki olabilir, dizlerini bük lütfen. Tamam, dizler bükülü, kalbi aç. Omuzlar kulaklardan uzak, kürek kemiklerinin altını birbirine yaklaştır. Süper. Okey. Yavaşça ayaklarını yeniden getir. Dizlerini destekleyerek öne al. Bacaklarını rahatlat.
Aynı yönde yapacağım. Sağ dizini dışarıya doğru aç. Sağ ayağını dışarı doğru aç. Sağ dizinin içinden tut ve dizinin yukarısında bacağın üstüne yerleştir. Şu şekilde. Tamam. Diğer ayağını da dizinin altına yerleştir. Böyle. Alttaki ayak aktif, üstteki ayak aktif. Ayaklarını tutup ayakların ellerini itsin, ellerin de ayaklarını itsin. İt, it, it. Eğer yine dizinde bir hassasiyet varsa şunu tercih edebilirsin. Ayak bileğini dizinin üzerine koyup göğsü yükselt. Ayak aktif. Göğüs kemiğini kaval kemiğine doğru yaklaştır. Müthiş etkiliyle. Aynı şey. Ve bunu yaparken eğer dizi, bir de buradan göstereyim. Dizi korumak istiyorsak eğer bu, mutlaka ayağın aktif olması lazım. Ayak küçük parmağını dizine doğru çek. Tamam. Eğer buradaysan, biraz önce nasıl diğer pozda göğsü yaklaştırıyorsak, burada da aynı şekilde öne doğru gel. Göğüs kemiğini ileriye, öne doğru uzat. Yerden destek alarak kalk. Bacaklarını destekleyerek uzat. Diğer pozun içindeysen aynı şekilde çöz. Ve diğer tarafa. Bu sefer sol ayak, diğer ayak dizin altında, öbür dizin üstünde, hatta dışında. Ayaklarını tut. Ayakların, ellerini ayaklarını itsin. Ta kalçaya kadar hissedilecek. Okay. Nefes alırken göğsü yükselt. Nefes verirken buradan öne. Eğer diğer poz orada kal, sen diğer pozun içindeysen de yaklaş. Göğüs kemiğini kaval kemiğine doğru yaklaştır. Omuzlar yine kulaklardan uzak. Okay, sonra yavaşça çözül. Bacaklarını rahatlat. Şimdi bacakları hissediyoruz ya. Bu çok iyi bir his. Tamam, bu çok güzel. Şimdi burayı birazcık daha açalım. Burayı da rahat bırakalım. Tamam. Bu bloklar hakikaten işe yarıyor. Eğer yoga pratiğine devam etmeye niyetin varsa mutlaka bir matın, en az 2 tane de bloğun olsun. Yüksek değil, orta yükseklikteki, en yüksek hali değil, orta yükseklikteki halini tam olarak kürek kemiklerinin altına yerleştir. Uzaya uzaya gel, kürek kemiklerinin altına yerleştir ve buradan başı bırak, bacaklar aktif, omuzlarını yere doğru bırak. Eğer olur da başında, boynunda bir hassasiyet varsa veya kendini çok rahat hissetmediysen, o zaman başının altına diğer bloğu destek olarak alabilirsin. Tamam. İyice uzayarak gel. Başı bırak. Ayak parmaklarını kendine doğru çek. Alt kaburga kemiklerin iyice çıksın. Omuzları rahat bırak. Bacaklar dışında bedendeki her şey pasif. Bırak nefesin aksın. 3. Sahici, derin nefes kadar kalmaya devam et. Ve sonra karar ver. Önce başın mı, önce göğsün mü? Önce başsa eğer başı, sonra göğsü kaldır. Eğer tam tersi ise önce göğsü, sonra başı kaldır.
Ve dizlerinde hassasiyet varsa veya bir tanesi diğerinden daha açıksa o zaman dizlerin altına blok koyarak o ikisinin mesela benim neredeyse aynı ama sağ dizim biraz daha aşağı iniyor. O yüzden sağ dizimin altını da destekleyebilirim sadece. Veya ikisinin altını da destekleyebilirim. Bugün Dünya Kadınlar Günü. Bugün kendi kendimize sevgi emekçisi kadınlar olarak kendi kendimize destek verme günü olduğu için bence ikisini de destekle. Tamam mı? Bunu kesinlikle hak ediyoruz. Kürek kemiklerinin altını birbirine yaklaştır. Avuçların yukarıya bakacak şekilde yerde kalsın. Bugün Asana gevşeme kısmını böyle yapacağız. Bugüne kadar ne kadar çok acını, ne kadar çok kederini ve yasını sevgiye dönüştürebildiğini hatırla. İspanyolca'da innocente sözü, bizim masumiyet olarak bildiğimiz innocent, İngilizce'deki, innocente, masumiyet manası, İspanyollarda şifacı olarak kullanılıyormuş. Ve masumiyetin şöyle bir tanımı var. Kötü olanı bilip yapmamayı seçmek. Yani kötü olanı bilmemek, onu öğrenmemek, oralara dokunmamış, değmemiş, saf olmak değil masumiyet. Saf suyun hiçbir kıymeti yok. Yağmur suyunu içsek bize hiçbir faydası yok. Onun toprakla buluşmaya ihtiyacı var. Ancak o zaman kıymetli su. O zaman mineralli çünkü. İşte masumiyet de öyle bir şey. Toprağa, yere, karanlığa, arzulara, tutkulara, insani olan bütün duygulara değmiş ama bunları ve bunlardan doğan acıları sevgiye dönüştürmüş şifacı, masum kişi. Masumiyet, kötü olanı bilip yapmamak demek. Tüm masumiyetinle, bütün mimiklerini, bedenin bütününü, kendi varlığının aydınlık ve karanlığını, yani bütünlüğünü, olduğu gibi, olduğu yerde bırak. Bırak ağırlaşsın. Sadece bırak ve gevşe. Ve yavaş yavaş yeniden nefesinin farkında ol.
İstersen burada kalmaya devam edebilirsin. İstersen istediğin kadar gevşemede kalabilirsin. Veya dizlerini destekleyerek dizlerini kapat, dizlerin birbirine dönsün. Ayakların arasını biraz aç. Ve dizlerini göğsüne çek. Kollarını başının üzerine al. Ve kollarını uzat. Sonra yavaşça buradan sağ tarafına doğru dön. Ve yerden destek alıp kalkarken yerin bütün mineralleri, içgüdüsel benliğin, kalbin ve aklın ve bu atmosfer içinde birliğini ve bütünlüğünü hatırlayarak kalk. Bunu hatırlamak için yapıyoruz zaten. Bunu görebileceğimiz yerden bakmak için, o bakış açısına, o vizyona sahip olmak için yoga yapıyoruz zaten. Ayak parmağından başının tepesine bütün vücudunu hatırladığında başka bir sürü güzel şeyi, o bütünlüğü hatırlama imkanımız oluyor. Rahat ettiğin şekilde ama dik otur, gözlerin kapalı kalsın son ana kadar. Bırak bacaklar ve kalça ağırlaşsın. Altı yöne genişleyen nefes al, yere, göğe, öne, arkaya, sağa ve sola. Nefes ver, ellerini kalbin ön tarafında birleştir, bütünleştir avuçlarını. O bütünlüğü hisset, kalbinin önünde. Bir sevgi emekçisiysen eğer, öncelikle öz sevgiye, alan açmaya, varlığını onurlandırmaya, ne kadar sevgi olduğunu hatırlamaya emek ver. Mutlaka emeğinin karşılığını alırsın. Mutlaka. Tek bir on. Derin nefes al. Yavaşça ellerini bırak dizlerin üzerine. Ve başını kalbine bırak. Gözlerini şifacıya, kendine, kalbine, bütünlüğüne doğru aç. Ve tüm varlığınla gülümse. Hakikaten sahiden gülümse. Ve sonra başını kaldır. Namaste. Çok teşekkür ederim. Namaste.